Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bahtına hakiki dondurma, dövme dondurma nasıl yapılır anlatmaya çalıştım. Dondurmanızı yapmak için hazır paketli sütler yerine taze alıp pişirmenizi tavsiye ederim. Ben de yaklaşık 5 kilo kadar taze süt almıştım. Onu ocakta kaynatarak pişiriyorum. Savura savura kaynadıktan sonra kısa alıp yarım saat kadar daha pişiriyorum sütümü. Sütüm iyice kaynadıktan sonra dinlenmeye bıraktım ve üzerinde kaymak oluşmasını sağladım. Dondurma yapmak için bu sütün tamamını kullanmayacağım. Sadece 1 litre kadar süte ihtiyacım var ve kaymağını da alıyorum sütümün. Bugün kaymaklı dondurma yapacağım. Yoğun kaymak tadını sevmiyorsanız bu kısmını almayın. Sadece 1 litre süt kullanarak da dondurmayı, hakiki gerçek dondurmayı yapabilirsiniz. Bir litreyi ölçerek kaymağı aldığım tencereye aktarıyorum. Kalan sütümü de tabii ki ziyan etmeyeceğim. Bir kısmını içeceğiz, bir kısmını birkaç gün sonra paylaşacağım. Yoğunlaştırılmış süt olarak kullanacağım. Bir kısmını da yoğurt yapacağım. Ev yapımı mayalanmış yoğurt yapacağım. Hakiki dondurma için ayırmış olduğum sütün üzerine yarım su bardağı şekeri ilave ediyorum. Toplamda 1 su bardağı şeker kullanacağız ama sadece yarısını ekliyorum ve sütümü karıştırıyorum şeker eriyinceye kadar. Sütü kısık ateşte hafif hafif kaynamaya bırakıp ben de kalan yarım su bardağı şekere asıl dondurmanın kıvamını ve lezzetini verecek olan salebini ekliyorum. Ben bucak salebi kullandım. Birçoğunuz belki duymuşsunuzdur. Hakiki salep birçok dondurmacının kullandığı salep bucakta yetiştirilir ve ben de oradan aldığım salebi kullanıyorum. Sütümü 1 litreden birazcık fazla kullandığım için salebi de 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla olacak şekilde ekliyorum ve şekerimi saleple iyice özleşene kadar karıştırıyorum. Yani 1 litre süte 1 tatlı kaşığı salep yeterli gelecektir ama hakiki salep. Aklınıza soru takılmaması için sütün kıvamını şöyle göstereyim. O eklediğimiz kaymaktan eser kalmıyor. Süt ısındıkça, kaynamaya başladıkça o kaymaklar da içinde eriyip iyice özleşiyor sütümüzle. Tam kaynamak üzereyken de hazırlamış olduğum şeker salep karışımını yavaş yavaş sütüme ilave ediyorum ve karıştırarak kıvam alana kadar bu şekilde sütümü pişiriyorum. Eğer yanıksı dondurma seviyorsanız bu aşamada birazcık koyulaşınca yani karıştırmadan birkaç dakika bekletmenizi ve dibinin tutmasını sağlamanızı tavsiye ederim. Eğer yanıksı sevmiyorsanız da mutlaka karıştırarak hazırlayın dondurmayı. Kıvamına gelince böyle çelik bir kaşık batırdığınız zaman üzerinde tabaka halinde kalıyorsa kıvamı artık hazır olmuş demektir. Hazırladığım dondurma harcını genişçe hem daha kolay soğutabileceğim hem daha kolay dondurabileceğim bir kaba aktarıyorum. İlk etapta harcımın oda ısısına gelmesini sağlıyorum. Çok sıcakken buzluğa atmıyorum. Bu şekilde savura savura yerini değiştire değiştire karıştırarak soğutuyorum dondurma harcımı. Tekrar kıvamını göstereyim. Bu şekilde çeliğin üzerinde eğer parmağınızla dokunduğunuzda tekrar geri birleşmiyor, arası açık kalıyorsa dondurmanızın kıvamı tam demektir. Oda ısısına gelen dondurmamı hemen dolaba kaldırdım, buzluğa kaldırdım ve yaklaşık bir 45 dakika kadar sonra çıkarıp ilk karıştırmasını yapıyorum. Sadece kenarlardan birazcık donmuş olacaktır. İç kısımları henüz daha kıvam almamış ve hala süt görünümünde olacaktır.
Eğer pürüzsüz, buzlanmadan hatta uzayan bir dondurma yapmak istiyorsanız bu karıştırma işlemleri çok önemli. Kısa sürelerde 1-1,5 saatlik sürelerde mutlaka karıştırma işlemini tekrar tekrar yapmanızı tavsiye ederim. Dondurmanızı ne kadar çok havalandırarak karıştırırsanız o kadar kıvamlı ve uzayan bir dondurma elde edersiniz. Ben bilek gücüyle çok iyi iş çıkaramayacağım için blenderdan yardım aldım. Eğer böyle makineleriniz varsa çok daha kolay olacaktır işiniz veya bilek gücünüze güveniyorsanız mutlaka karıştıra karıştıra dondurmanızı yapmanızı tavsiye ederim. Yine yaklaşık 1-1,5 saat sonra buzluktan çıkarıp dondurmamı tekrar karıştırma işlemi yapıyorum. Bu sefer daha da kıvam aldığını yakından göstermek istedim sizlere. Tekrar dolaba koymadan dediğim gibi mutlaka havalandırarak karıştırma, dövme işlemini yapınız ki tam tadını alabilirsiniz dondurmanın. Dondurmanın bu karıştırma işlemini gün boyu 1-1,5 saatlik aralarla çıkarıp tekrar tekrar yapıyoruz ve gittikçe dondurmanın kıvam aldığını göreceksiniz. Dondurma harcım bu gösterdiğim şekilde iyice katılaşınca artık donduracak olduğum kabın içerisine aktarıyorum. Ama bu kaba aktardıktan sonra da karıştırma işlemini devam etmenizi tavsiye ederim. Asıl kabına aktardıktan sonra süreleri biraz daha uzatabilirsiniz. Çünkü oldukça kıvam aldı dondurmamız. Bu aşamadan sonra artık uzayan dondurma elde etmek için karıştıracaksınız. Bu gösterdiğim karıştırma işlemini de artık gece oldu. Akşam saatlerinde yapıyorum. O yüzden birazcık karanlık olabilir ama kıvamını mutlaka göstermek istedim, paylaşmak istedim sizlerle. Şu haliyle bile dondurmamız gayet lezzetli bir şekilde yenilebilir aslında. Neredeyse o hazır aldığımız paketli dondurmaların kıvamına erişmek üzere ama birkaç kez daha karıştırma işlemini yapmanızı tavsiye ederim ki iyice kıvam alsın ve o istediğiniz uzayan görüntüyü elde edebilirsiniz. Ben bu aşamadan sonra bir kez daha karıştırma yaptım ama tabii geç vakit olduğu için onu çekip gösteremedim sizlere. Dediğim gibi 2-3 defa daha karıştırma yaparsanız o uzayan görüntüyü elde edersiniz. Ama ben artık donmasını bekledim, bıraktım dolabımda ve kıvamı bu şekilde oldu. O halini sizlere göstermek istiyorum. Pürüzsüz, kesinlikle buzlanma olmayan, buram buram salep kokulu dondurmamız, kaymaklı dondurmamız bu şekilde hazır olmuş oldu. Kıvamı asla o marketlerden aldığınız dondurmalar gibi değil, tadı kıyaslanamaz bile. Çok yorucu bir işlem olduğunu biliyorum ve yine de söylemek istiyorum ki bu şekilde mutlaka bir kez olsun deneyin ve bu lezzeti tadın. Ben bugün sade kaymaklı bir dondurma yaptım. Eğer daha farklı çikolatalı veya meyveli dondurma yapmak istiyorsanız da meyvelerinizi püre haline getirirsiniz ya da çikolatanızı eritip soğutursunuz ve son aşamada yani o karıştırma işlemlerinin son aşamasında bu meyveli püreyi de ekleyerek birkaç saat daha dondurursunuz ve meyveli dondurmalar da elde edebilirsiniz. Küçük de bir detay vermek istiyorum. Biraz önce göstermiş olduğum salep paketinin üzerinde içilebilir salep nasıl hazırlanır tarifi vardı. Eğer ekran görüntüsü alırsanız içilebilir salebi de çok kolay bir şekilde yapabilir ve lezzetli bir şekilde tüketebilirsiniz.
Hazırlamış olduğumuz bu gerçek dondurmayı ister kaplarda, ister külahta, dilediğiniz ek malzemeyle, üstünün süslemesiyle servis edebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.